Yaklaşık olarak işte 20 küsur yıldır İstanbul'da ve bu sektörün içerisindeyim. Görüntü yönetmeni, yönetmen, senarist ve yapımcı yazılabilir ama hani benim asıl mesleğim yönetmenlik. Uzunca bir süre müzik sektörünün müzik tarafında, klip tarafında yaklaşık 200-250 klip ve benzeri tarzı işler de bulundum yönetmen olarak. Tekrar çalışabilsem dediğim yani birkaç kişi var. Onlardan bir tanesi Müslüm Gürses. Onların dışında, müzik tarafı dışında ben asistanlık zamanında Yavuz Turgul'la çalışma şansına eriştim. Şu an Yavuz Bey bir film çekse ve asistan olarak gelir misin dese koşa koşa gelirim. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Mesleğe yani profesyonel olarak 2004 yıllarda başladım. Yani yönetmenliğe, daha doğrusu 2000 yılların başında asistanlık yapmaya ve stüdyoda çeşitli çalışmalarda bulundum. 2004 yılında sektörde profesyonel olarak asistan olarak çalışmaya başladım. 2006 civarı, 2005-2006 civarında yönetmenliğe başladım. Biraz erken yaşlarda, 24-25 yaşlarında. Öncelikle uzunca bir süre müzik sektörünün müzik tarafında, klip tarafında yaklaşık 200-250 klip ve benzeri tarzı işler de bulundum yönetmen olarak. Aynı zamanda görüntü yönetmenliği yaptım bu projelerin çoğunun büyük kısmının. Arkasından reklamlar ve dizi ve sinema filmleri geldi. Yaklaşık olarak işte 20 küsur yıldır İstanbul'da ve bu sektörün içerisindeyim. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Müzik tarafında hemen hemen çalışmadığım sanatçı kalmamıştır diyebilirim. Çok az, nadirdir yani. Hani bildiğimiz işte atıyorum Müslüm Gürses'ten düşündü, Sibel Canlar'a kadar vesaire, işte Serdar Ortaç'tan Mustafa Sandallara işte gibi yani pop dünyasında yani müzik dünyasında önemli olan pek çok insanla çalışma şansında bulunmuş. Şebnem Ferahlar ve birçok rock grubu. Arkasından film projesi olarak Türkiye'de çektiğim Adanış Kutsal Kavga ve 50 Kere Mektuplar ve müthiş bir film. Hani değerli filmlerim arasında sayabilirim. Eski Sevgili de keza öyle. Yurt dışında Arnavutluk'ta çektiğim, Arnavutça ve Arnavutlar için çekilen, yani Balkan ülkelerinde yayınlanan Dögiş Mielt Arnavutça ismi, yani Two Fingers Honey, İki Parmak Bal isimli projem. O da 2020 yanılmıyorsam. Benim için önemli bir proje. O çünkü Arnavutluk ve Balkan tarihi en çok izlenen filmi oldu o bölgede. Ve ikisi şu an çekiliyor orada. Dizi olarak da diziye başlangıcım aslında Sibel Can'ın başlarına oynadığı bir Sevda'nın Bahçesi isimli bir projeydi. O çok uzun soluklu olmadı. Ardından Siyah Beyaz Aşk'la aslında ben tam anlamıyla dizi sektörüne dahil oldum diyebilirim. Siyah Beyaz Aşk'la ciddi hatlı sayılı bir başarı elde ettik. Yani düşük reytingleri yükselttik. Proje daha izlenir hale geldi. Ardından Servet dizisini yaptık. Servet dizisinin arkasından uzunca bir süre sinema filmi yaptım. Bu sinema süreci daha çok yoğundu. Servet'ten sonra yanılmıyorsam hangi iş yapmıştık? Sanırım Hay Sultan. TRT Hay Sultan projesini yaptık. 30 bölüm. O da şu an tabii de TRT'nin dijital platformu yayında. Hay Sultan'ın arkasından Destan projesi ATV'de yayınlanan, ona başladık. O da işte belli bir süre devam ettikten sonra başka proje için ayrıldım. Destan'dan sonra da şu an arada tabii bir takım reklamlar devam ediyordu. Destan'dan sonra şu anda işte Kod Adı Kırlangıç isimli TRT'ye projeye devam ediyorum. Bir takım senaryolar yazıyorum, evet. İkinci filmim olan müthiş bir film. 1960'lı yıllarda geçen bir Yeşilçam hikayesini, aslında ana hikayesini, akışını ve senaryosunu bir senarist arkadaşımla Serkan Dağlı ile yaptık. Yani tüm hikayeyi ben kurdum. Yani benim kendi hikayemdi daha doğrusu. Yani bir tesadüfi bir televizyonda gördüğüm bir olaydan esinlenerek, yani daha doğrusu oradaki Yeşilçam yıllarında yaşayan o figüranların hayatından esinlenerek bu çekici bir konu, bunu ne yapabiliriz derken o süreci oluşturdum. Onun dışında kendi yazdığım senaryolarım var. Daha çok dönem işleri oluyor. Meraklıyım. Hani yaklaşık 20-25 tane kendime ait proje var şu an üzerine çalıştığım. 3-4 tanesi bitmiş şekilde ve şu anda işte böyle pazarlama, satış aşamasında. Bir tanesi tam çekim süresindeyken maalesef pandemi engel oldu. Afife Jale'nin hayatını anlatan bir projemiz vardı. Belki onu tekrar hayata geçirmeyi düşünüyoruz ama tabii dönem işlerinin maliyetleri artık çok da yükseldi. Biraz kolay değil. 2006 ile 2012-2013 yılları arasında kadar zaten kendi bir şirketim vardı. Yapımcılık da yaptım. Reklam ve diğer projelerde. Aynı zamanda müthiş bir filmin de ortak yapımcısı, senaristi ve yönetmeniyim. Senarist babında o sayılabilir aslında. Dolayısıyla hani aynı zamanda da birçok yani çalıştığım görüntü klibin ve reklamın da görüntü yönetmen yaptığım projeler buluyor. Dolayısıyla aslında görüntü yönetmeni, yönetmen, senarist ve yapımcı yazılabilir ama hani benim asıl mesleğim yönetmenlik. Yani
bu diğer şeyler o anki gereksinimler veya o an böyle tercih ettiğim için hani yapıldı. Bu hani diğer sektörün içinde olan usta görüntü yönetmeni ve senaristlere bir şey gibi, saygısızlık gibi olmasın. Bu süreç böyle geliştiği için böyle olduğunu söylüyorum. Ama benim asıl mesleğim yönetmenlik. Yani müzik tarafında tabii müzisyenler çok farklı ruh haline sahip insanlar. Hani doğal olarak hani o şeyin, müziğin getirdiği durumla insanların onlara olan beslediği sevgiyle çok beslenen insanlar. Hani çalışmam diyeceğim aslında çok bir kimse yok açıkçası. Ya ben çok severek çalıştım bütün sanatçılarla. Ama keşke hani tekrar çalışabilsem dediğim yani birkaç kişi var. Onlardan bir tanesi Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'in Tutamıyorum Zamanı projesini beraber çektik. Çok tatlı bir adamdı. Yani şans olsa tekrar çalışmak isterim. Öte yandan tekrar çalışmak istediğiniz kim var derseniz, hani onların dışında, müzik tarafı dışında ben asistanlık zamanında Yavuz Turgul'la çalışma şansına eriştim. Yani hatta geçen gün de arkadaşlar bunu konuşuyorduk. Yani şu an Yavuz Bey bir film çekse ve asistan olarak gelir misin dese koşa koşa gelirim mesela yani. O anlamda benim için çok kıymetli de çok değerlidir yani. İkinci filmim olan, yani hem de ortak yapımcısı olduğum, senaristi olduğum müthiş bir film benim için çok önemli bir projeydi. Çünkü orada kendime ait bir hikaye ve bir şekilde kendi imkanlarımla, yani kendi özgürlük alanımda yaptığım için çok kıymetli oldu. O karşılık da görüyoruz zaten anlamında festivallerde ve işte Antalya Film Festivali benzeri festivallerde. O özeldi benim için. Benim için bir mihenk taşı denilebilir. Pek çok proje çok keyif aldım ama hani ben açıkçası dönem işlerini çok seviyorum. Yani dolayısıyla hem Hay Sultan'da hem 50 Kelime Mektuplar'da sinema filmiydi, hem de en son bundan önceki projemiz Destan'da çok keyif alarak çalıştım. Dönem işleri takdir edersiniz ki daha yorucu ve ağır şartlarda geçiyor ama ona rağmen ben hani o tarz projelere girerken açıkçası o şeyi göze alarak ve o şevkle çalışıyorum. O anlamda Destan ve Hay Sultan benim için çok kıymetli son dönemde. Ama tüm projeler tabii ki o dönem sizin için önemli ve içine giriyorsunuz ve yapıyorsunuz yani. Yani hepsinden bir şey öğreniyorsunuz aslında. Yani geçmişe baktığımızda hani klipler de bana çok şey öğretti. Çünkü klip dünyasında şöyle bir avantaj var. Şimdi film ve dizide çok fazla deneme şansınız yok. Vakit çok kısıtlı ve bir yetiştirmeniz gereken bir taslak var, bir tekst var. Ama klipte yine vakit kısıtlı olsa bile en azından sizin sanatçıyla olan ilişkinizde bağlı olarak çok şey deneme şansınız oluyor. Ya ben açıkçası kliplerde çok şey öğrendim. Teknik olarak çok şey öğrendim. O beni aslında görüntü yönetmenliği yapmama da iten hani bir etken oldu. Hani dolayısıyla görüntü yönetmenliği hakimiyeti, yani kameraya ve ışığa hakimiyette bir yönetmen çok önemli bir detay bence. Yani açıkçası bence olması gereken bir detay. Yani şey gibi yönetmenler de var, saygı duyuyorum. Hani sadece ne istediğini anlatan ve bunun tekniği emanet eden yönetmenler de var ama ben açıkçası bunun yani bir şey yapmanın nasıl yapıldığına dair bilgi edinmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O an bana çok faydalı oldu klip tarafları. Ama her proje kendi içerisinde bir şey barındırıyor. Yani öğrenmek bitmiyor çünkü. Yani şu ana kadar yanılmıyorsam 8-9 film oldu. Yani dizi sayısı işte belli, çektiğim işler sayısı belli ama hani şu anda başka bir çocuk işi yapıyoruz. Daha önce de bir çocuk filmi yapmıştım. Ama mesela o zaman öğrendiklerim şu anki çektiğim işe çok işe yarıyor. Yani bu sadece hani teknik olarak değil, çocuklara yaklaşım, pedagojik formasyon, çocukların psikolojisi, hani onların nasıl bir şekilde kontrol altında tutulabileceği ve nasıl yönetileceği bile çok önemli detaylar bunlar. Şimdi mesela belki burada öğrendiğim bir sonraki başka bir çocuk işinde ya da bambaşka proje çok işinize yarayabilir. Tek bir örnek vermem çok doğru olmaz. Ama asistanlık olarak hani sorarsın, tekrar aynı konuya döneceğim. Yavuz Turgul mesela benim için çok özel bir insandır. Yani ben belki sektörde öğrendiğimin o ana kadar ve sonrasında belki %20'sini hani o sette öğrendim diyebilirim. Çünkü bu biraz da sonuçta bu Yeşilçam'ın getirdiği insanlar, Şener Şen, Yavuz Turgul, onların disiplini, onların yaklaşımı, onların reji mantığı ve yönetim mantığı beni çok yönlendirmiştir. Ama benim için yine ayrı bir yerdedir yani. Hocam var mı tırnak içerisinde bir anı, anekdot, set anısı? Ya çok anımız var tabii ki de. Yavuz Bey biraz sert bir yönetmendir. Yani otoriter bir yönetmendir ve hani sette asla sese tahammül etmez. Ben de o zaman asistanım, yani işte burada figüranları yönlendiriyoruz vesaire vesaire ve hani asla hani Yavuz Bey'in olduğu yerde hani çıt çıkmaz normal şartlarda. Sahne Samatya Meydanı çok büyük bir setteyiz. Yaklaşık 150-200 kişi var. Biz de işte ortada yardımcı oyuncuları gönderiyoruz. İşte bir yandan da set işte gelen geçeni durdurmaya çalışıyoruz vesaire derken bir tane oranın ahalisinden bir emekli bir albay abimiz
Durmadı. Abi dedim hani dur hani rica edeceğim hani sahne devam ediyor falan. Biraz sesini yükseltti. Bağırmaya başladı set ortasında vesaire. Set durdu. Yani hani bırakın setin durmayın çıt çıkmaz. Kalem düşmez yani sette Yavuz Bey'in setinde. Bizim de ilişkimiz çok iyiydi Yavuz Bey'le. Yani hani sevdiğini düşünüyorum ben en azından. Yani ben böyle kaldım. Set durdu. Yavuz Bey uzaklaştı. 30-40 metre ötede oturuyor. Kaldırdı kafayı monitörden. Beni gördü. Adam yanımda zaten falan. Ben dedim herhalde muhtemelen kovar beni. Geldi. Böyle etrafında şöyle bir dolandı biraz. Bana bakıyor. Ben de kafam önünde falan duruyorum. Ne diyecek diye bekliyorum tabii doğal olarak. Böyle yaptı. Gördün mü bak ne yaptığını? Set durdu dedi. Özür dilerim efendim dedim. Hadi devam et dedi işine dedi. Yani göndermedi. Yani benim için çok hani unutulmaz bir andır. Yani çünkü hakikaten bekliyordum. Ondan sonra tabii yüzlerce anı var. Hani herkeste de bu anlatmakla bitmez yani.